Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile. 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkasından bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendilerini bekleyen korkunç sondan habersiz tek tek araçlara bindiler. 3 araç peş peşe seyir halinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktı. Araçlarda sadece kadın ve çocuklar vardı. Hatta yeni doğmuş ikiz bebekler bile vardı bir aracın içinde. Konvoy halinde yolda ilerliyorlardı. 3 araçtan da müzik sesleri yükseliyor, aylardan Kasım olmasına rağmen güneşli havanın tadını çıkartıyorlardı. Ancak rüya gibi başlayan yolculuk çok kısa bir zaman içinde korku filmine dönüştü. Bir anda etrafları tetikçilerle çevrildi. Ne yapacaklarını kestiremediler. 3 aracın etrafını saran bu tetikçiler araçlara hızlı bir şekilde ateş etmeye başladı. Panik içinde çığlıklar atıp kendilerini korumaya çalıştılar. Ancak tetikçilerin pes etmeye niyeti yoktu. Birileri onların öldürülmesini özellikle istemiş gibi pes etmeden araçlara ateş ediliyordu. Çocuklar ağlıyor, kadınlar ise kabus dolu saniyelerin sona ermesi için yardım çığlıkları atıyordu. Başlarına gelen olay tesadüf değildi. Çünkü gerçekten de birileri onların öldürülmesi için özel bir pusu kurmuştu. Dünya, 4 Kasım 2019'da Meksika'nın kuzeyinden gelen bir haberle dehşete düştü. 3 sulden oluşan bir konvoy halinde gündüz vakti yolda ilerleyen kadın ve çocuklar, korkunç bir şekilde katledilmişti. Ölenlerin hepsi kadın ve çocuktu. Açılan ateş sonucunda arabalardan biri infilak etmiş, çıkan yangında araçtaki herkes feci şekilde can vermişti. Dehşete düşüren saldırıda tam 9 kişi hayatını kaybetti. Ronita Miller ve çocukları Howard 12, Crystal 10 yaşındaydı, henüz yeni doğmuş bebekleri Titus ve Tiana feci şekilde yanarak can vermişlerdi. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden diğer isimler ise 43 yaşındaki Dagna Langford, 29 yaşındaki Christina Marie Langford Johnson ve onun çocukları 11 yaşındaki Trevor Harvey Langford ve 2 yaşındaki Rogan Y. Langford'du. Toplamda 3 anne ve 6 çocuk yaşamını yitirmiş, 6 çocuk ise yaralı olarak olaydan kurtulabilmişti. Meksika'nın kuzeyindeki bu dehşet verici saldırı dünya kamuoyunun ilgisini çekti. Herkesin merak ettiği soru aynıydı. Tetikçiler neden sadece kadın ve çocuklardan oluşan 3 aracı kurşun yağmuruna tutmuştu? Ölenlerin kimliklerine bakıldığında durumun sıradan bir olay olmadığı ortaya çıktı. Feci şekilde can verenlerin kimliklerini tespit eden polis, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ölenlerin hepsi hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika vatandaşıydı. Ortak noktaları ise Ervil LeBaron'du. Bu isim Amerikan kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Ölenlerin hepsi Ervil LeBaron'un ailesindendi. Ervil LeBaron, kamuoyunda seri katil Charles Manson'a benzetilerek, Mormon Manson olarak anılan bir isimdi. Ervil LeBaron, aşırı muhafazakar bir Hristiyan kilisesi olan Mormon Kilisesi'nin Meksika'daki temsilcisi olduğunu iddia eden bir isimdi. Radikal görüşleriyle tepki toplayan bu isim hakkında önemli suçlamalar vardı. Henüz reşit olmayan küçük kızlar evlilik yoluyla ailesine katılıyor, çevresindeki herkesi kendi emriyle hareket eden katillere dönüştürüyordu LeBaron. Korkunç saldırıdan sonra herkes saldırının kim tarafından hangi gerekçeyle gerçekleştiğini merak ediyordu artık. Neden yaklaşık 100 kadar tetikçi, Mormonların yaşadığı Sonora ve Chihuahua arasındaki 20 kilometrelik ıssız yolda 3 araca saldırmış ve 6'sı çocuk toplam 9 kişinin ölümüne neden olmuştu? Meksikalı yetkililer ilk etapta yaşananlar bir kaza şeklinde bir açıklama yapsa da kimse bu açıklama karşısında ikna olmamıştı. Ortaya atılan iddialar enteresandı. Meksika'daki karteller arasında bir hesaplaşma olduğundan şüphelenildi. Mormonlarla Meksikalı diğer karteller arasında para ya da su paylaşım kavgası olduğu yönünde iddialar atıldı tek tek ortaya. Ancak herkes şu fikirde birleşmişti. Asıl amaç kadın ve çocuklar değil, eş ve babalardı. Kadın ve çocukların ateş yağmuruna tutulması aslında ailenin erkek üyelerine gönderilmiş bir mesajdı. Hedef de mesajda netti.
Ancak kurban yine her zamanki gibi hiçbir suçu olmayan kadın ve çocuklar olarak seçilmişti. Korku aşılamak için masum insanları öldürdüler. Kurbanların aile üyelerinin hedefindeki kartel Juarez'lerdi. Aile, yaşanan korkunç olaydan ötürü Juarez kartelini suçlamıştı. Tam 3 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Kuzey Dakota'dan bir federal yargıç, Mormon topluluğundan 9 kişinin korkunç ölümüyle sonuçlanan olayda Juarez kartelini suçlu buldu. Kartelin acılı aile üyelerine tam 1,5 milyar dolar 26 milyar 91 milyon Türk lirası ödemesi gerektiğine hükmetti. Karar aile üyeleri tarafından buruk bir sevinçle karşılandı. Korkunç olayda kızı ve torunlarını kaybeden Adrienne LeBaron, yaptığı açıklamada, çetenin bu saldırıyı önceden ince ince tasarladığına her zaman emin olduğunu söyledi. İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin bir kolu olan akrabalarının, uyuşturucu kartellerinin ilk kurbanları olmadığını belirten Adrienne LeBaron, korku aşılamak için masum insanları öldürdüler, diye konuştu. Kardeşi Benjamin'in yaptığı açıklamada ise, 2009 yılında kartel silahlı kişilerce öldürüldüğü geniş ailenin bir üyesi olan Julian LeBarn, saldırının hedef alındığını iddia ediyor. Hayatta kalan çocuklar, kadın kurbanlardan birinin saldırıyı durdurmak için kimliğini açıklamaya çalıştığını iddia ettiğinden, yanlış bir kimlik olamayacağını belirtiyor. Bir aile üyesi, Meksika'daki kartellerin barbarlık düzeylerini artırdığını ve IŞİD'in bir ideolojisi olduğu ve kartellerin açgözlülük ve saf kötülük tarafından yönlendirildiği için IŞİD'den daha kötü değilse de aynı seviyede olduğunu iddia etti. Meksika'nın gururlarının üstesinden gelmeyi reddettiğini ve komşu bir ülkeden veya uluslararası koalisyondan yardım kabul ettiğini iddia etmeye devam etti. Katliamın ardından Meksikalı yetkililer, La Linea ve Juarez karteliyle bağlantılı olduğu iddia edilen 31 kişiyi tutukladı. Ancak bazı kurbanların ailelerine göre sadece 7 kişi cinayetle suçlandı. Ale LeBaron ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yetkililerin yorumlarına karşı çıkıyordu. LeBaron, W Radio'ya verdiği röportajda, bu çapraz ateş değildi, diyordu. Hayatta kalan çocukların ifadelerine de vurgu yapan LeBaron, saldırıyı pusu olarak nitelendiriyor ve bir hata olması imkansız. Bu açık ve net bir terör eylemidir, diyordu. Üçüncü bir teori ise Mormonlarla Meksikalı komşuları arasında yaşanan bir su paylaşım kavgasının büyüdüğü ve cinayetle sonuçlandığı yönündeydi. Araştırmacı yazar Sally Denton ise Daily Beast'e yaptığı açıklamada, bu teorilerin üçüne de karşı çıkarak şöyle dedi: "Bence birinin birine bir borcu vardı. Bence amaç kadınlara ve çocuklara değil, ama eşlerine ve babalarına bir mesaj göndermekti. Yanlış kişinin öldürülmesi söz konusu değildi, hedef alınmışlardı. Konu paraydı, biri bir anlaşmayı bozmuş olmalı." Mormon Kilisesi, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde çok gündemde. Çeşitli belgeseller ve gerçek suç dizileri, ülkedeki çeşitli Mormon gruplarının iç yüzlerine ışık tutuyor. Diğer yandan LeBaron ailesine odaklanan bir podcast de var. Denton, LeBaronlar ve Meksika'daki Mormonlar ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gruplar arasında benzerlikler olduğunu vurguladı ve tüm hikayelerin temelinde aynı inançlar yatıyor, dedi. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'li bir aile kartel tarafından pusuya düşürüldü. Ne olursa olsun bu insanların sonu böyle olmamalıydı. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.